Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere sadece 2 yufka ile hazırlamış olduğumuz nefis bir börek tarifi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle 3 tane orta boy patatesi bu şekilde küp küp kıydım ve az suyun içerisinde haşlıyorum. Haşlanmış olan patateslerimi süzdürdüm ve bir kaba aldım. Daha sonra çatal yardımıyla eziyorum. Patates ezicisi kullanmadım. Çok fazla püre şeklinde olsun istemiyorum. Çatal yardımıyla şöyle gelişigüzel eziyorum. Şimdiki patatesler maalesef bu şekilde arkadaşlar. Kaynarken bile rengi değişebiliyor. Bu şekilde ezdim. Gördüğünüz gibi çok fazla püre yapmadım. Yufkaları sürmek için sos hazırlıyorum. Bir tane yumurta, bir fiske tuzla birlikte çırpıyorum. Daha sonra yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ alıyorum. Bir çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Eğer evde yoğurdunuz yoksa sütle de yapabilirsiniz bu işlemi. Şöyle sosumuzu iyice çırpalım. Mutlaka iyi çırpıldığından emin olalım. Evet, sosum hazır ve artık böreğimizin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 3 dal kadar taze soğan kıydım. Taze soğanları da incecik kıydım arkadaşlar. Soğanla birlikte yapacağım. Kuru soğan kullanmadım. Taze soğan kullandım. Taze soğan da gerçekten çok lezzet katıyor. Hem de içerisine yeşillik vermiş oluyor. Bu şekilde taze soğanlarımı öldürdüm. Daha sonra üzerine ezmiş olduğum patateslerimi ekliyorum. İnanın bu iç harcı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Dilediğiniz börek çeşidinde kullanabilirsiniz. Evet, tavaya patateslerimi aldım ve iyice karıştırıyorum. Çok az patatesle kavuracağım. Şöyle 5 dakika kadar, fazla değil arkadaşlar. Çünkü soğan ve patateslerimiz zaten pişkin. Şöyle üzerini bastırarak kavuruyorum. Daha sonra tatlandırmak için içerisine karabiber, tuz ve kırmızı toz biber ekliyorum. Şöyle renk katması için. Daha sonra yine tekrar iyice karıştırıyorum. Baharatları her tarafına geçmesi için. İç harcımızın yapımı bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok pratik. Biraz önce de söylediğim gibi bütün börek çeşitlerinde bu tarifi deneyebilirsiniz. Aynı bu hazırlamış olduğum böreğin kıymalısı ve maydanozlu peynirlisini de yapmıştım. Şuraya yukarıya bir köşeye kartlarını bırakacağım. O tariflerime de bakabilirsiniz. Evet, 2 tane yufka kullanıyorum. Dediğim gibi sadece 2 yufka ile hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tanesini yağlı kağıdın üzerine koyuyorum ki daha sonra hazırladığımızda kaldırması çok zor oluyor, parçalanıyor. Mutlaka yağlı kağıdın üzerinde yapmanızı tavsiye ederim. Evet, bir tanesini açtım ve sosumu şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sosumdan gezdiriyorum. Daha sonra fırça yardımıyla hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde sürüyorum. İnanın çok pratik bir tarif. Gerçekten ben çok sık sık yapıyorum. Hatta kahvaltıda ara ara devamlı evde bu şekilde az bir yufkam olduğunda hemencik yapıyorum kahvaltıya, çıtır çıtır. Yani gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz de yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi beklerim. İkinci yufkamı da serdim. Üstündeki biraz büyük geldi gördüğünüz gibi. Yine sosumdan alıyorum. Tekrar fırçayla her yerini sürüyorum gördüğünüz gibi. Hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yapın arkadaşlar. Gerçekten sos çok lezzet katıyor böreğimize. Kenarları çok soslanmadığı için bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi katlayarak bu şekilde kenarları da hiçbir şekilde kuru kalmıyor. Daha sonra kenarlarından bu şekilde içe katlıyorum. Yine tekrar diğer kenarlarını da içe katlayarak
kare şeklini veriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde kare şeklini verdikten sonra üzerine de kalan sosumu sürüyorum. Şöyle hiçbir yeri kuru kalmayacak. Bu şekilde sosumdan sürdükten sonra patatesli harcımın böreğimin her yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Dilerseniz sadece köşelerini de koyabilirsiniz. 4 tane, 4 kenarına, yani köşelerini bu şekilde de koyabilirsiniz. Ama ben bugün patates olduğu için her yerini sürmek istiyorum. Lütfen çok aşırı kalın koymayın. Şöyle incecik sürün. Bu tarifimi gören ve yiyen herkes çok sevdi. Sizlerin de seveceğinden çok eminim. Yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi zarf şeklini verdim. Böreğimizi şöyle her bir 4 köşesinden kesiyorum. Bugün keserek yapacağım arkadaşlar. Diğer tariflerimde kıymalı ve peynirli olan böreğimi bu şekilde tamamen kesmeden yapmıştım. Bugün de bu şekilde şekil vermek istiyorum. Şöyle üçgen şeklinde tekrar gördüğünüz şekilde kesiyorum. Tamamen kesmeyip sadece çizik atabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de fırından çıktıktan sonra da tamamen kesebilirsiniz. Evet, böreğimi kestim. Şöyle tekrar kalan sosunu böreğimin üzerine süreceğim. Tekrar yumurta sürmek istemedim. Kalan biraz daha sosum vardı. Onu da üzerine iyice sürdükten sonra artık fırına pişmeyi göndereceğim. Hem şekli hem lezzeti gerçekten herkesin gönlünü fethedecek. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yorum kısmından sizlere yardımcı olabilirim. Birazcık da susam serpiştirdikten sonra 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Çok çabuk pişiyor arkadaşlar. 15-20 dakika arasında pişiyor. Lütfen kontrollü pişirelim. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır kızardı. Şöyle çok sıcak, aşırı sıcak. Şöyle dokunamıyorum bile. Sizlere göstermek istiyorum. Altı üstü gayet güzel pişti. İçi kat kat, gerçekten hem iç harcıyla hem de böreğimizin lezzetiyle muhteşem bir börek tarifi. Pratik tariflerimi hep beğendiniz. Hep çok sevdiniz. Bir yenisini daha ekledim. Şöyle göstereyim. Yakından da göstermek istiyorum. Çok sıcak olduğu için elim yandı. Evet. Tekrar servise alarak da sizleri göstermek istiyorum. Şöyle servise de aldım. En çok merak edilen bölüme geldik. Doku testi. İç dokusunu çok merak ediyorsunuz her tariflerimin. Ben de sizleri elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Şöyle bölerek de sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu börekten daha kolayı var mı? Kesinlikle yoktur. Mutlaka yapıp deneyin. Bugünlük de bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir.
Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.